Ama kasabanın üzerine çöken o zifiri karanlık gecede, gökyüzünü kızıla boyayan alevler her şeyi yutmaya başladığında, paranın satın alamayacağı tek bir şey kalmıştı geriye. Herkesin can havliyle kaçıştığı o cehennem anında, vefasız dostların imdadına, ekmeğini çiğnedikleri o yoksul adamın koşacağını henüz kimse bilmiyordu. Düne kadar kasabanın en varlıklı tüccarı olarak önünde düğme iliklenen bu adam, tek bir imzanın kurbanı olup tüm servetini kaybettiğinde etrafında selama duracak gölge bile kalmamıştı. Kütahya'nın en gösterişli konaklarından birinin kalın ahşap kapısı, o gece yıllarca aynı sofrayı paylaştığı insanlar tarafından yüzüne sertçe kapatıldığında Zeki'nin elleri boşlukta asılı kalmıştı. Kardeşim dediği eski ortağı Recep, kahvehanede onunla göz göze gelmemek için başını çevirdiğinde asıl iflasın cüzdanda değil, yüreklerde yaşandığını çok acı bir şekilde öğrenecekti. Kütahya'nın ayazı ince camlardan süzülüp derme çatma kerpiç evin odasına dolarken Zeki sobanın yanındaki sedirde sessizce oturuyordu. Bir zamanlar ipek gömlekler giyen bu adamın omuzlarında şimdi rengi solmuş orman yeşili bir yelek vardı. Çöken yanakları ve göz kenarlarındaki derin çizgiler batan bir servetin değil, yıkılan güvenin haritasıydı. Nuriye, elindeki isli çaydanlıkla mutfak kapısında belirdiğinde, yüzünde her zamanki o şefkatli, sakin tebessüm vardı. Bordo başörtüsünün ucuyla sıcak çaydanlığın kulpunu tutarak kocasının yanına yaklaştı, usulca tahta sehpanın üzerindeki ince belli bardağa çayı doldurdu. "Rızkı veren Hüdadır Bey," dedi fısıltı gibi bir sesle. "Eksilen cebimiz olsun, yeter ki başımız dik kalsın." Zeki, karısının nasırlı ellerine minnetle bakıp dışarı çıktı. Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda yürürken, sabahın ışıkları ahşap evleri aydınlatıyordu. Eskiden selam vermek için yarışan esnaflar, şimdi o sokağa girdiğinde aniden dükkanlarına kaçışıyor ya da yere bakarak onu görmezden geliyordu. Kasaba meydanındaki büyük çınar ağacının altı her zamanki gibi kalabalıktı. Zeki, adımlarını yavaşlatarak kahvehanenin köşesindeki tanıdık masaya doğru yaklaştı. Orada yıllarca aynı tabağa kaşık salladığı, uğruna senetlere imza atıp kefil olduğu eski ortağı Recep oturuyordu. Üzerinde o jilet gibi duran antrasit gri takımı, elinde gümüş köstekli saatiyle etrafındakilere neşeyle bir şeyler anlatıyordu. Zeki'nin gölgesi masanın üzerine düştüğü an, o gürültülü kahkaha tufanı bıçak gibi kesildi. Masadaki üç adam birbirlerine kaçamak bakışlar atarken, Recep elindeki çay bardağını yavaşça masaya bıraktı ama başını kaldırıp Zeki'nin gözlerine bakmadı. Havada, insanın genzini yakan, utanç ve vefasızlıkla yoğrulmuş ağır bir sessizlik asılı kaldı. "Hayırlı sabahlar," dedi Zeki, eski günlerin hatırına bir selam bekleyerek. Recep sadece göz ucuyla Zeki'nin soluk yeleğine baktı. Ardından yanındaki adama dönüp "Çaylar soğudu," diyerek onu bir hayalet gibi, koskoca bir hiçlik gibi orada yapayalnız bıraktı. Zeki yutkundu. Boğazına oturan o koca düğüm nefesini keserken başını hafifçe öne eğip ağır adımlarla masadan uzaklaştı. Sırtından hançerlenmiş gibi hissediyordu ama duruşunu bozmadan, kimseye dönüp bakmadan meydanı terk etti. İçindeki kırgınlık Kütahya'nın o sabahki ayazından çok daha keskin, çok daha dondurucuydu. Meydandan uzakta, tenha bir sokaktaki eski tamirci dükkanının önüne geldiğinde cebinden paslı bir anahtar çıkardı. Kırık tahta kapının kilidini açarken yılların tüccarı Zeki artık elleri pasa bulanarak devam edeceği bu küçücük, loş dükkanın eşiğinden içeri ağır ağır adımını attı. Loş ve rutubet kokan dükkanın içine süzülen solgun ışık, içerideki dağınıklığı gözler önüne seriyordu. Zeki, köşedeki paslı teneke sobayı tutuşturmaya çalışırken ellerinin titrediğini fark etti. Yıllarca ipek kumaşların, kıymetli evrakların üzerinde gezinen bu eller şimdi kömür karasına bulanmıştı.
Zeki, tezgahın arkasındaki eski alet çantasından çıkardığı çekiç ve lehimle masadaki kırık bir bakır güğümü onarmaya başladığında dükkanın sessizliği üzerine çöküyordu. Eskiden koca kervanları yöneten adamın şimdi 3 kuruşluk bir iş için döktüğü alın teri, namuslu bir ekmek kavgasının en saf haliydi. Aradan geçen zorlu 2 haftanın ardından Zeki'nin dükkanının önündeki sokağa alışılmadık bir hareketlilik çöktü. Zeki, dükkanın önüne yığılmış ağır hurda kasalarını tek tek sırtlayıp içeri taşırken, Kütahya'nın kuru ayazı nefesini kesiyor, alnından süzülen terler sert rüzgarda buz kesiyordu. Tam o sırada sokağın başından Recep ve yanındaki 2 hali vakti yerinde tüccar, yüksek sesle gülüşerek köşeyi döndüler. Üzerlerindeki kalın kaşe kabanlar ve boyunlarına sardıkları yün atkılarla sokağın yoksul dokusuna tamamen yabancı, kibirli ve acımasız bir tablo çiziyorlardı. Zeki, sırtındaki ağır kasayla dengesini bulmaya çalışırken sokağın ortasında Recep ile göz göze geldi. Recep'in adımları bir an yavaşladı. Yüzündeki gülümseme dondu ama hemen ardından başını kibirle havaya kaldırıp sanki orada bir insan değil de cansız bir taş varmış gibi yoluna devam etti. Recep'in yanındaki adamlara dönüp fısıltıyla bir şeyler söylemesi ve ardından kopan o alaycı kahkaha Zeki'nin kulaklarında çınladı. Zeki sırtındaki kasayı yavaşça yere bıraktı. Öfkelenmedi, bağırmadı, sadece yutkundu ve başını öne eğip ağır ağır loş dükkanına geri döndü. Akşam karanlığı Kütahya'nın dar sokaklarına çökerken Zeki yorgun adımlarla kerpiç evinin kapısından içeri girdi. Nuriye, avludaki küçük mangalın üzerinde kaynattığı tarhana çorbasını karıştırırken, kocasının omuzlarındaki o görünmez ve ağır yükü bir bakışta hissetmişti. Nuriye, temiz bezi ılık suya batırdı ve Zeki'nin kömür karası, nasırlı ellerini şefkatle silmeye başladı. Kocasının gözlerindeki o derin kırgınlığı gördüğünde, "Dik dur beyim," dedi usulca, "giden mal olsun. Kul unutur ama yaradan unutmaz. Bizim alnımız her daim aktır." Ertesi sabah kasabanın pazarında Zeki küçük bez torbayla sessizce yürürken pazarın ortasında Recep'in gür sesini duydu. Zeki başını çevirip kendi yoluna doğru uzaklaşırken yaklaşan felaketin ve Kütahya'yı saracak o ateşten gecenin habercisi olan sert bir lodos esmeye başlamıştı. Pazar yerinin ortasında esen sert lodos rüzgarı, satıcıların tezgahlarındaki kumaşları şiddetle savururken, Zeki elindeki bez torbaya sıkıca sarılarak oradan sessizce uzaklaştı. Uçuşan kuru yapraklar, yaklaşan o felaket gecesinin ilk habercileri gibi insanların yüzüne çarpıyordu. Zeki eski tamirci dükkanına vardığında rüzgarın şiddeti daha da artmış, kepenkler gıcırdayarak sallanmaya başlamıştı. İçeri girip kapıyı arkasından sıkıca sürgülediğinde dışarıdaki uğultudan kurtulmuştu ama içindeki o huzursuzluk bir türlü dinmiyordu. O sırada pazar yerinde kalan Recep, rüzgara aldırmadan etrafındakilere yüksek sesle talimatlar yağdırıyor, yeni gelen mallarını deposuna taşıttırıyordu. Kibri gözünü öyle kör etmişti ki tehlikeyi umursamıyor, sadece kazanacağı altınları düşünüyordu. Akşam çökerken rüzgar artık bir fırtınaya dönüşmüş, çatı kiremitlerini sokağa savuracak kadar vahşileşmişti. Zeki, son bakır ibriği de lehimleyip tezgaha bıraktıktan sonra ellerini önlüğüne silerek dükkanını kapatmak için dışarı adımını attı. Kepengi zorlukla aşağı çekerken rüzgarın taşıdığı keskin bir koku genzini yaktı. Bu koku yanan ahşabın kokusuydu. Zeki duraksadı, başını kaldırıp karanlık gökyüzüne baktığında kasabanın kalbi olan büyük pazar yerinin yönünden yükselen koyu siyah dumanı gördü. Zeki dükkanını aceyle kilitleyip hızla sokağın köşesine doğru koştu. Yokuşun başına geldiğinde uzaktaki gökyüzünün sadece dumanla değil, geceyi gündüze çeviren korkunç bir kızıllıkla kaplandığını dehşet içinde fark etti.
Büyük Han'ın ahşap çatısında başlayan yangın, lodosun etkisiyle saniyeler içinde devasa bir aleve dönüşmüş, yanındaki dükkanlara sıçramıştı. Çığlıklar fırtınaya karışırken, kovalarla koşuşturan esnafın çaresizliği, alevlerin ışığında apaçık görülüyordu. O can pazarının ortasında, Recep'in büyük kumaş deposunun önü adeta bir mahşer yerine dönmüştü. Recep, ceketini fırlatıp atmış, ahşap saçaklara sıçrayan alevleri elleriyle söndürmeye çalışıyor, etrafındaki adamlara yardım etmeleri için yalvarıyordu. Fakat eskiden onun etrafında pervane olan, ona övgüler düzen o dost bildiği adamların hiçbiri ortada yoktu. Herkes kendi canının derdine düşmüş, rüzgarın harladığı o cehennem ateşinden kaçarak çoktan uzaklaşmıştı. Recep, alevlerin deposunun içine, o çok güvendiği servetine doğru ilerlediğini gördüğünde dizlerinin üzerine çöktü. Yüzü is içinde kalmış bu kibirli adam, şimdi bir ömür biriktirdiği her şeyin kül oluşunu izleyen çaresiz bir bedene dönüşmüştü. Zeki, yokuşun başında kala kalmış, nefes nefese bu korkunç manzarayı izliyordu. Onu sırtından vuran o adam, şimdi alevlerin ortasında yapayalnızdı. İçindeki kırgınlık boğazına düğümlendi. Ayakları onu geriye çekmek isterken, yüreği olduğu yere çivilemişti. Gecenin zifiri karanlığını yırtan alevler, yokuşun başındaki Zeki'nin yorgun yüzünü kızıla boyarken, içinde kopan fırtına dışarıdaki lodostan çok daha şiddetliydi. Sadece birkaç hafta önce kahvehanede koskoca bir hiçmiş gibi yüzüstü bırakıldığı o an zihninde canlandı. Koca bir ihanetin ağırlığı ayaklarını yere çiviliyor, mantığı onu güvenli evine doğru çekiyordu. Fakat tam o esnada kulağında karısı Nuriye'nin şefkatli sesi yankılandı. "Bizim alnımız her daim aktır beyim." Zeki gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. İçindeki haklı öfkeyi, kibri ve intikam duygusunu o sert ayaza savurup elindeki bez torbayı sessizce sokağın kenarına bıraktı. Dik yokuştan aşağıya, herkesin can havliyle kaçtığı o mahşer yerine doğru koşmaya başladığında rüzgar adeta onu geri itmeye çalışıyordu. Yanan ahşapların çatırtısı gök gürültüsünü andırıyor. Fırtınanın savurduğu kıvılcımlar havada ateşten bir yağmur gibi yüzüne çarpıyordu. Kumaş deposunun önüne vardığında genzini yakan duman yüzünden nefes almak neredeyse imkansızdı. Recep, gururla taşıdığı o jilet gibi takımının içinde artık tanınmaz haldeydi. Yüzü iskarası, gözleri dehşetle açılmış, alevlerin yuttuğu ana kapıya doğru çaresizce çırpınıyordu. "Bütün emeklerim, koca servetim kül oluyor, yardım edin!" diye feryat eden Recep, alevlerin içine, yanan kirişlerin altına doğru bir adım attı. Kibriyle inşa ettiği, uğruna dostunu harcadığı o servet, şimdi onun alevden mezarı olmak üzereydi. Tam o anda deponun ahşap saçaklarından biri büyük bir çatırtıyla koparak Recep'in üzerine devrilmeye başladı. Recep, havadan üzerine düşen o ateş kütlesini gördüğünde olduğu yere çakılıp kaldı, elleriyle yüzünü kapatarak çaresizce o korkunç sonu bekledi. Karanlığın ve dumanın içinden fırlayan Zeki, tüm gücüyle atılarak Recep'in yakasına yapıştı ve onu geriye doğru koca bir hışımla savurdu. Devrilen koca kiriş, saniyeler, önce Recep'in durduğu yere büyük bir gürültüyle çarpıp etrafa korlar saçarken, ikisi birden sokağın soğuk taşlarına yuvarlandı. Recep nefes nefese yerde yatarken yavaşça gözlerini araladı. Alevlerin o ürkütücü kızıllığında, onu ölümün kıyısından çekip alan o nasırlı ellerin sahibini gördüğünde kanı dondu. Bu, yoksulluğuyla alay edip sokağa attığı eski dostu Zeki'den başkası değildi. Zeki, yerde yatan adamın şaşkınlığına ve gözlerindeki o tarifsiz, ezici utanca zerre kadar aldırmadan ayağa fırladı. Hemen köşede duran ve sahiplerinin çoktan kaçıp terk ettiği tulumbanın yanındaki su dolu bakır kovalardan birini kaptığı gibi alevlere doğru tereddütsüzce koştu. "Durma öyle,
Arka taraftaki mallara ulaşmasın diye kükredi Zeki. Eski günlerinden deponun yerleşimini ezbere biliyordu. Alevlerin arasına daldı ve yangının diğer dükkanlara sıçramasını engellemek için ıslak çuvalları ahşap duvarların üzerine hızla örtmeye başladı. Zeki, alevlerin sardığı ahşap duvarlara sırılsıklam kendir çuvallarını var gücüyle örterken nasırlı elleri sıcaktan kavruluyordu. Etrafa saçılan kıvılcımlar solmuş yeşil yeleğini delip geçerken o sadece ateşin sıçramasını engellemeye odaklanmıştı. Recep, sokağın soğuk taşları üzerinde şok içinde titreyerek alevlerin önünde çırpınan o gölgeyi izliyordu. Çöken kirişin altından onu çekip alan, bir hiçmiş gibi sokağa attığı Zeki'ydi. Bu gerçek yüzüne çarpan alevlerden çok daha yakıcıydı. Uzaktan duyulan bağrışmalarla birlikte kasabalılar ellerinde su kovalarıyla yokuşun başından görünmeye başladı. Ancak hepsi alevlerin kalbinde tek başına bir dev gibi mücadele eden Zeki'yi gördüklerinde adeta oldukları yere çivilenip kala kalmıştı. Zeki, duraklayan o kalabalığa doğru dönüp iskarası yüzüyle kükredi. "Böyle durarak ateşi söndüremezsiniz, suyu ulaştırın." Sesi yıllar önce kervanları yönettiği günlerdeki kadar gür, kararlı ve kendinden emindi. Bu haklı isyanla silkelenen esnaf, hızla bir insan zinciri oluşturup tulumbadan çekilen suyu elden ele Zeki'ye ulaştırmaya başladı. Zeki, uçuşan koca su kütlelerini alevlerin harlı olduğu yerlere çarpıyor, cehennemi geriletiyordu. Recep ise yerinden kalkamamış, isli yüzünden süzülen yaşlar çamurlaşarak damlarken o dayanışmayı izliyordu. Eskiden kendi etrafında pervane olanların yoksul bir tamircinin etrafında kenetlendiğini görmek kibrini tuzla buz etmişti. Saatler süren o amansız savaşın ardından gökyüzünün doğu ucu kızıla boyanmaya, Kütahya'nın üzerine soğuk ama umut dolu bir şafak sökmeye başladı. Gecenin fırtınası yerini is kokusunu dağıtan hafif bir rüzgara bırakmıştı. Büyük deponun ön cephesi küle dönmüş olsa da Zeki'nin direnişi sayesinde yangın arka mahalleye sıçramadan söndürülmüştü. Yerdeki ıslak küllerden yükselen beyaz dumanlar sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne karışıyordu. Zeki, titreyen bacaklarını sürüyerek köşedeki kırık su fıçısının yanına çöktüğünde nefes nefeseydi. Kömür karasına bulanmış elleriyle alnındaki teri silerken usulca gözlerini kapattı. Vicdanı o kadar rahattı ki yüzünde tebessüm belirdi. Kalabalığın arasından sıyrılan Recep, üstü başı paramparça olmuş halde utangaç adımlarla Zeki'ye doğru yürümeye başladı. Etraftaki herkesin gözü bu ikilideydi. Havada sönen yangının küllerinden çok daha ağır bir sessizlik yankılanıyordu. Recep, eski dostunun önünde durduğunda başını kaldıramıyor, utancından o yüze bakmaya cesaret edemiyordu. Çenesinin titremesine hakim olamayarak, kibrinin sembolü olan gümüş saati avuçlarında sıkıp usulca Zeki'nin dizlerinin dibine çöktü. Zeki, dizlerinin üzerine çöken ve kibrinin simgesi olan o gümüş saati kendisine usulca uzatan Recep'e uzun uzun baktı. Eskiden her cümlesine emir kipiyle başlayan, etrafına altın dağıtarak saygı satın alan bu kibirli adam, şimdi is ve küllerin ortasında acınası, zavallı bir haldeydi. Zeki, nasırlı ve kömür karasına bulanmış ellerini yavaşça uzattı. Ancak Recep'in titreyen avuçlarındaki o kıymetli gümüş saati almadı. Bunun yerine elinin tersiyle saati usulca geri itti. Zeki'nin gözlerinde ne bir zafer parıltısı ne de bir intikam ateşi vardı. Sadece derin, çok derin bir acıma okunuyordu. "Mal dediğin şu uçuşan küllerden ibarettir Recep," dedi Zeki. Sesi Kütahya'nın serin sabah ayazını delecek kadar net ve sakindi. "Sen zannettin ki o kalın cüzdanın yandığında her şeyin biter. Oysa senin asıl iflasın bana o kahvehanede sırtını döndüğün gün başlamıştı." Bu sözler
Suratına çarpılan buz gibi bir su etkisi yarattı Recep'te. Elleri iki yanına cansızca düştü, omuzları sarsılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Başını sokağın soğuk ve isli taşlarına eğerken, bir ömür inandığı tüm o sahte değerlerin yıkılışını bütün kasaba derin bir sessizlik içinde izliyordu. O gün o yangın yerinde sadece ahşap çatılar ve kumaş balyaları yanmamıştı. Bir zamanlar menfaat üzerine kurulan, paranın sıcaklığıyla ayakta duran o sahte dostluklar da tamamen küle dönmüştü. Kasaba halkı felaket anında kimin asıl cevher olduğunu kendi gözleriyle görmüş, vicdanın o şaşmaz terazisi herkesin değerini o gece yeniden tartmıştı. Zeki yerde gözyaşlarına boğulan eski dostuna son bir kez baktıktan sonra ağır adımlarla arkasını döndü. Kasabalılar bu yoksul ama onurlu adamın önünde adeta ikiye yarılarak ona bir saygı geçidi oluşturdu. Artık hiçbiri yüzünü çevirmiyor, hepsi ellerini göğüslerine koyarak ona minnetle selam veriyordu. Güneş Kütahya'nın dar sokaklarını aydınlatırken Zeki kendi küçük kerpiç evinin sokağına girdiğinde tahta kapının önünde onu bekleyen Nuriye'yi gördü. Kadının şefkatli gözleri kocasının is karası yüzünde dolaştı. Ardından dudaklarında o tanıdık, gururlu tebessüm belirdi. Avludaki çeşmenin başına geçen Zeki, buz gibi suyu yüzüne çarparken, üzerinden akan o siyah isli su, sanki son haftalarda yaşadığı tüm o haksızlıkları ve acıları da söküp götürüyordu. Nuriye'nin ona uzattığı temiz havluyla yüzünü kuruladığında, alnındaki o ak ve lekesiz duruş, altınla satın alınamayacak tek hazineydi. Aylar sonra kasaba meydanında hayat normale dönmüş, yanan dükkanların yerine yenileri yapılmaya başlanmıştı. Recep artık o jilet gibi takımlarını çıkarmış, sıradan bir işçi gibi kendi inşaatında sessizce, başı önde taş taşıyordu. Kibrinden eser kalmamış, yalnız ve mahzun bir adama dönüşmüştü. Zeki ise o loş tamirci dükkanında yüzünde huzurlu bir tebessümle bakır güğümleri lehimlemeye devam ediyordu. Dükkanının önünden geçen herkesin durup ona içten bir hürmetle selam vermesi, gerçek zenginliğin cüzdanda değil, yürekte taşındığının en büyük kanıtıydı. Kıymetli dostlar, hayat işte böyledir. Bugün sizi göklere çıkaran o sahte servetler, yarın ufacık bir kıvılcımla kül olup savrulur. Zor günde dostunu mal için terk eden en büyük felaketi kendi elleriyle çağırır. Çünkü insanın asıl sermayesi cebindeki parası değil, göğsünde taşıdığı merhameti ve sarsılmaz karakteridir. Eğer bu hikaye yüreğinize dokunduysa, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni ve ibretlik hikayelerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.